Evet, çantamızın yapımına malzemeler ile başlıyoruz. Böyle bir ipim var elimde, kağıt ip sargı şeklinde. Şu an için kaç gram kullanacağım bilmiyorum. Videonun sonunda kaç gram kullandığımı sizinle paylaşacağım. Şöyle 3,25-3,5 arası tığ kullanabilirsiniz. Şimdi hemen motifimizle başlamak istiyorum. Motifimiz Su Yolu isimli bir motif. Aslında yapımı kolay. Ama çantanın birleştirme detayları falan bayağı bir ayrıntılı. Çok basit bir model diyemeyeceğim. Ama videoda bütün detaylarını sizinle paylaşmaya çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Şimdi ipimi sabitliyorum. Ve 11 tane zincirimi çekiyorum bu şekilde. Evet, 11 tane zincirimi çektikten sonra sık iğne yapmaya başlayacağım. Bakın, en son çektiğim değil, bir sonrakinin şu arka kısmına batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Yine sık iğnemi yapıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Toplamda 10 adet sık iğnemin olması gerekiyor. Bu 10 sayısı bizim için önemli. 10 sayısını kaybetmememiz gerekiyor. İlerleyen sıralarda da ara ara sayın ki modelimizde kayma olmasın. Bu şekilde bakın. Bütün ilmeklerime batıyorum ve hepsini bu şekilde tamamlıyorum. Evet, şu an motifimizin alt zeminini kurmuş bulunmaktayız. Evet, şimdi 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Bu arada elim de biraz yıprandı. Kağıt biraz zorladığı için. Doluyorum. Bakın, direkt dibine batıyorum. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. 3 tane ilmeğimi aldım. Doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum ve ilmeklerimi uzatıyorum. Hepsini birlikte toplayıp bekliyorum. Doluyorum. En son battığım kısma batıyorum ve yine ilmeklerimi uzatıyorum. Doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. İlmeklerimi uzatıyorum. Ardından da hepsini birlikte topluyorum. Tekrar doluyorum. En son battığım kısma batıyorum. İlmeklerimi çıkardım. Doluyorum. Bir sonrakine giriyorum. Şöyle 5 tane ilmeğim olunca hepsini birlikte topluyorum. Doladım. Son battığım yere battım. Tığımda bekletiyorum. Doladım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Tığımda bekletiyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Doluyorum. Son battığım yer. Doluyorum. Bir sonraki. Hepsini birlikte topluyorum ve bu şekilde modelimi oluşturuyorum. Şimdi bu ilk sırayı göstermek istiyorum sonuna kadar. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Topluyorum. Doluyorum. Battım dibine. Doladım. Bir sonrakine giriyorum. Ve hepsini birlikte topluyorum. Şimdi şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle bakın. Şöyle en baştan sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane şu diş diş görünen, başak gibi görünen ilmeklerimden olması gerekiyor. Şimdi kapanışı göstereceğim. Doladım. Şu köşeye direkt bulduğum noktaya giriyorum. İkisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Kenarlara trabzanla başlayıp trabzanla bitiriyoruz. Aralara bu su yolu denilen modelle devam ediyoruz. Şimdi modelimizin ikinci aşamasındayız. Bir zincirle yukarı çıktım. Şimdi bakın, şu gördüğümüz boşluklar var ya. Bunların her birine batarak birer tane sık iğne yapıyoruz. Burada sık iğne sayımızın 10 tane olması gerekiyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane sık iğnem oldu. Bu sayı önemli motifimiz açısından. Dönüyorum. Yine şurada yaptığım işlemin aynısını tekrarlıyorum. 2 zincirle yukarı çıkıyorum ve modelimi uyguluyorum.
Şu an motifimizin ikinci sırasını yapıyoruz. Şunları sayarak diyorum. Bu sıramı bitireyim. Arka sırada yine sık iğne yapacağız. Ön sırada bu su yolu denilen modeli yapıyoruz. Arkada sabitlemek için sık iğnelerle gidiyoruz bir sıra. Evet, son modelimi de yaptım. Şimdi yine sıra sonunu ne ile tamamlıyorduk? İkili trabzanla. Evet, ikinci sıramı da bitirdim. Şimdi arkayı tekrar yine bir sıra bir zincir çekip sık iğne ile başlayıp 10 tane sık iğnemi yapıyorum. Burada dediğim gibi 10 sayısı bizim için önemli. Kaydırma yapmayın. 11, 12 vesaire olmasın. Motifleriniz dengesiz olur ve güzel bir duruş olmaz. Evet, bakın aralara doldurdum. Bir tane de şöyle köşeye batıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Geldim tekrar su yolu sırasına. Üçüncü kez aynı işlemi tekrarlıyorum. 2 zincirle yukarı çıkıyorum ve ilmeklerimi toplayarak modelimi uyguluyorum. Ara ara da şöyle elimizle düzeltelim. El ütüsü yapalım. Geldim, bakın sıra sonuna yine ikili trabzanımı yapıyorum. Döndüm. Son kez üzerinden sık iğne ile geçiyorum. Evet, sık iğne ile geçtim ve birinci motifim hazır. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Şimdi bunun ölçüsünü sizlerle paylaşacağım. Şöyle bakın, 8 santim eni, 8 santimde boyu şeklinde 8 santimlik motifimi hazırladım. Şimdi benim birinci motifim bu şekilde toplamda 48 adet motif yapmamız gerekiyor. Öncelikle bunun birleştirmesini ben dikerek yapacağım. Daha sonra ardından da birleştirme tamamen bittikten sonra da kenarlardan sık iğne yaparak motifimize güzel bir şekil vereceğiz. Şimdi bunu kesiyorum. İkinci motifimi de aynı şekilde hazırlıyorum. Ardından sizlere birleştirmeyi göstereceğim. Hemen hazırlayıp geliyorum. Evet, iki motifimi bu şekilde hazırladım. Aynı ölçülerde. Şimdi bakın burada bu işin numarası şu. Burada bakın ilmekler yukarı doğru bakıyor. Burada yatay bakacak. Dikeyin yanına yatay. Yatayın yanına dikey şeklinde tam tersine gelecek şekilde birleştirmeyi yapıyoruz. Şöyle bakın, iğnemi alıyorum. Ve ilmekleri karşılıklı gelecek şekilde birleştiriyorum. Şöyle. Çok sıkı bir birleştirmeye gerek yok bu aşamada. Çünkü üzerinden zaten sık iğne ile biz modelimizi geçeceğiz. O yüzden de şöyle hafifçe birleştirmemi yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ilmeklerimi karşılıklı dikiyorum. Evet, bu şekilde. Evet, bir dış köşeden birleştirmemi yapayım. İpim biraz kalın olduğu için zorlanıyorum.
İp biraz kalın, daha ince iplerle daha kolay yapabilirsiniz. Kağıt iplerde de çünkü bin bir çeşit var. Onları ayarlayabilirseniz, yumuşağını bulursanız sizin için daha kolay olacaktır. Evet, bakın bu şekilde birleştirmemi yaptım. İki motifimi birleştirdim. Şimdi boyuna 4 tane olacak şekilde, enine de 12 tane olacak şekilde toplamda 48 tane motifimizi aynı mantıkla yapıp birleştireceğiz. Şimdi ben 48 tane motifimi yapacağım. Daha sonra diğer detayları sizlerle paylaşacağım. Evet, 48 tane motifimi birleştirdim. Bakın şöyle, masaya da sığmıyor, gösterebildiğim kadar göstereceğim. Şimdi 48 tane motifimiz bitti. Ben dikerek birleştirdim. Üzerinden şu şekilde sık iğne ile geçip şu güzel görüntüyü vereceğim. Bir önceki yaptığım çantada direkt sık iğne ile birleştirmiştim. Onda duruşunu çok beğenmedim. Böyle duruşu bence daha güzel olacak. O yüzden de böyle tercih ettim. Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi 48 tane motifimizi birleştirdikten sonra tabanı yapacağız. Taban için şöyle 21 tane zincir çektim. Ve bakın bu şekilde 20 tane olacak şekilde modelimi devam ettirdim. Şöyle 4 tane motifimize bakın, 1, 2, 3, 4 tane motifimize denk gelecek tabanı birleştirirken bu kadar uzunlukta ördüm. 21 ilmek başlayıp 4 tane motife denk gelecek şekilde böyle ördüm. Daha sonra burayı dikerek birleştireceğiz. Gördüğünüz gibi tam olarak şöyle denk gelmesi gerekiyor. Bu önemli. Şimdi kenarlardan, şu kısımlardan sık iğne geçmeyi göstereceğim. Ardından da birleştirmeyi yapacağız. Evet, şimdi şu motiflerin kenarına sık iğne geçmeyi göstereceğim. Şöyle bakın, köşeden batıyorum. İpimi sabitliyorum. Ardından da bakın şöyle tutup sık iğnelerimi yapıyorum. Yani yapılışı kolay. Bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın. Şu görüntüyü yakalamak için şöyle ikisinin birleşme noktasına batıyorum. İki motifin diktiğim noktaya. Daha sonra sık iğne yapıyorum. İki motifin birleştiği noktaya batıyorum. Ardından çekiyorum ve sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi öncelikle böyle yatay şekilde yapacağım. 4 sırayı da bakın, 4 sıranın birleşim noktasında. Bu birinci sıramız, bu ikinci sıramız, bu üçüncü sıramız. Bu şekilde üçünü birleştireceğim. Ardından da dikey şekilde yapacağız. Şimdi ben bir yatayları yapayım. Ardından dikeyleri yapmayı da bir kez göstereceğim. Sonra diğer dikiş işlemleriyle devam edeceğiz. Evet, enine sık iğneleri geçtikten sonra şimdi boyuna sık iğneleri geçiyoruz. Onu da göstereceğim size. Bakın şu birleşim noktasını göstereceğim. Boyuna şu tepeden başlıyoruz. Daha sonra şu birleşim noktasında direkt bakın şöyle üzerinden atlayıp devam ediyoruz. Yani herhangi bir işlem yapmıyoruz burada. Yapacağımız işlem, bu arada bu ip çok sert, beni öldürdü gerçekten. Evet, bu şekilde düz olarak devam ediyorum. Bu arada aynı numaralı 3,5 milim tığ bana çok zor geldi bu kenar sık iğnelerini geçerken. Onun yerine şöyle 2,5 milimle geçiyorum. Daha kolay oluyor. O bilgiyi de vermiş olayım. Şimdi bu şekilde enine ve boyuna sık iğneleri geçerek bu kutucuklarımızı oluşturuyoruz. Ardından da alt tabanla üst tabanı birleştireceğiz. Üst detayları ve artık çantamızın formunu vermeye başlayacağız. Evet, bakın bu şekilde kutucuklarımız oluştu.
Ve gayet de güzel görünüyorlar. Şimdi dediğim gibi bütün enine ve boyuna kutucuklarımızı yapalım. Daha sonra da şu alt tabanı dikip taban kısmıyla diğer beden kısmını ne yapacağız? Birleştireceğiz. Onu göstereceğim. Şimdi şu detayı tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi tabanla çantanın üstünü birleştirmeye geldi sıra. Şöyle bakın, 1, 2, 3, 4 tane kenardan soldan ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane sağdan, şu ortadaki 4 taneyi şu hazırladığımız parçaya dikeceğiz. Şöyle eşit bir şekilde dikeceğiz. Şöyle normal ipimi sabitliyorum. Ve kenarlardan dikmeye başlıyorum. Şöyle ilmekler karşılıklı gelecek şekilde bakın dikişimi yapacağım. Evet. Bu şekilde dikişimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle ilmekleri karşılıklı dikiyorum. Evet. Bu şekilde şu 4 parçaya eşit olarak dikeceğim. Öncelikle bu tarafını dikeceğiz. Sonra yanlarını dikeceğiz ve diğer tarafını. Şimdi bu tarafını dikip geliyorum. Bakın bu şekilde diktim 4 tane motifi. Yan için 2 tane motifi diktim. Diğer yan içinde şöyle 2 tane motifi birleştireceğiz. Gösteremiyorum, bir saniye. Evet, böyle 2 tane motifi birleştireceğiz. Yani şöyle 4 motif önde, 4 motif arkada, 2'şer motif de yanda olacak şekilde alt tabanın birleştirmesini yapalım. Daha sonra diğer detaylarla devam edeceğiz. Evet, böyle birleştirmemi yaptım. Görüyorsunuz, önde 4 motif, yanda 2 motif, diğer arka tarafta 4 motif ve yine yanda 2 motif şeklinde birleştirmemi yaptım. En son şu yukarıdan arkayı ve önü birleştirdim. Buradan başladım, bu noktaya kadar sık iğne yaptım. Şimdi şu alt kısmına da bir şöyle sık iğne geçeceğim etrafına. Yine aynı şekilde bakın bulunduğum noktadan şöyle ilmeğimi getiriyorum. Bir sık iğne ile bakın bu noktayı kapattım. Görüyorsunuz. Evet, şimdi şöyle kenar kısımlardan tabanla diğer kısmın birleştiği noktanın şu kenarlarından batarak tamamen etrafını sık iğne geçeceğim. Bu sık iğne geçmek biraz zor oluyor ama inanın duruşu daha güzel oluyor. Bir de tabanın daha dik, yani çantanın daha dik durmasını sağlıyor açıkçası. Şöyle bakın, sık iğnelerimi yapıyorum. Bütün çevresini bu şekilde geçeceğim tabanın. İnşallah tığıma bir şey olmaz. İp çok sert olduğu için çok zorlanıyorum. Evet. Bakın. Şöyle kenarlardan da tamamen bütün çevresini sık iğne yapıp döneceğim. Evet, alt tabanını bakın bu şekilde bütün çevresini sık iğne geçtim. Şöyle görüyorsunuz, artık çantamız bayağı bir şeklini aldı. Şimdi son bir işlem kaldı, onu da söyleyeceğim. Şu bakın en son çantanın bu ağız çevresini tamamen bir sıra sık iğne ile geçeceğiz. Diğerlerinde yaptığımız işlemin aynısı, farklı bir işlem yok. Şöyle bakın, göstermeye çalışacağım. İpimi sabitliyorum. Sabitledikten sonra şöyle her sık iğne boşluğuna birer defa batarak çantanın çevresini geçiyorum. Evet, bu şekilde. Evet, çantanın birleştirmesinden sonra şöyle
karşıdan göstermek için farklı bir yerde çekeyim dedim. Şöyle bakın, kenarlarını sık iğne geçtim. Alt kısmında şöyle göstereyim. Bakın, altına ütü vurmadım yumuşamasın, daha sert dursun diye. Üst kısımlarını şöyle içten ütüledim. İçten görünümünü de şöyle göstermek istiyorum. Gayet geniş. Harika oldu. Ben bir önceki yaptığım çantada, onu da göstereyim hemen. Bunu kendime örmüştüm. Aynı ölçüleri yumuşak bir kağıt iple örmüştüm. Bakın duruş ne kadar farklı. Aynı ölçüler. Burada sert kalın bir kağıt ip kullandım. Burada yumuşak bir kağıt ip kullandım. Yani bunda örümü daha kolaydı tabii ki, yumuşak olduğu için. Ama duruş çok farklı olsun. Ben yine de bunu çok beğendim. Bunu kendime ördüm. Bunu da arkadaşıma hediye olarak ördüm. Bence ikisi de harika oldu. Şimdi askıyı da göstereceğim. Askı için de klasik şu yöntemle şöyle askı yaptım. Şöyle bakın, tuttuğumuz zaman bu şekilde geniş bir askı olmasını istedim. Çünkü çanta büyük. Orijinalinde de böyleydi zaten. Askısı büyüktü. Şimdi ben hem çantanın santim olarak ölçülerini vereceğim, hem askının vereceğim. Ama dediğim gibi bakın, aynı ölçüler, aynı kişi ördü ama boyut farkına bakar mısınız? Yani şu aradaki en ve boyut farkına bakar mısınız? Bir buna bakın. Bir buna bakın. Yani kağıt ip ne kadar farklı görüyorsunuz. O yüzden benim videolarımda bazen yazıyorsunuz, işte yaptım küçücük oldu falan diye. Yani burada ölçü elden ziyade kullanılan kağıt ipinde etkisini bizzat görmüş oldum. Şimdi ölçülerini paylaşacağım sizinle, bu kalın kağıt iple ördüğümün. Evet, şöyle öncelikle taban ölçüsünü vermek istiyorum. Evet, şöyle bakın, tabanı 29 santim uzunluğunda. Geleceğim kızım, tuvaleti öğreniyoruz. Biraz sancılı bir dönem. 15 santim eninde. Evet, en ölçüsünü şöyle vereyim. Bakın, 42 santim. Şöyle çantayı düz bir şekilde getiriyoruz. Eni 42 santim. Boyunu da hemen söylemek istiyorum. Boyu da şöyle düz tuttuğumuz zaman 30 santim uzunluğunda ve 42 santim genişliğinde çantamızı elde ettik. Şöyle dikme yerinde bakın, şu şekilde ortada 2 tane motifimiz kalacak. Şu kenarlardaki motiflerin şöyle yan kısımlarına monte edeceğiz. Dikilmiş halinde göstereyim. Burada bakın, şöyle ortada bir tane motif bırakmışım. Çantanın boyutu küçük olduğu için kenarlardaki motiflerin yanlarına dikmişim. Ama bu daha geniş olduğu için biraz önce söylediğim gibi dikmenizde fayda var. Böyle içerisine de askı diktim. Askı dikmenizi mutlaka tavsiye ederim. Askı ve çıt çıt çok güzel, harika bir görünüm olmasını sağlıyor. Ben bunun ikisinin de takacağım. Detaylı fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşacağım. Yapımı bu şekildeydi. Umarım anlaşılmıştır. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.